Hey, burası altın madeni olduğuna göre bence bu altın. Bu arada bize kristal bulacağız diye kaybolmuş olabilir miyiz? Amerika'da da ateş yakmadık demeyeceğiz yani. Karavanda sabahleyin sevgi saati. Hızlandırılmış sevgi diyorlar. Hızlandırılmış. Ha. Öyle olunca ne oluyor? Böyle mıncık 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 mıncık. Sevgimi yapayım da ondan sonra gidip içime bak. Biz neredeyiz? Giy kulübüsü. Hapishanenin dibinde uyuduk gece. Özümüze döndük sonunda. Daha önceki karavan turumuzda biz burada hiç highway'lere girmemiştik. Yani otobanlara. Sürekli olarak arayollarda yol alıyorduk. Ama bu sefer 9 gündür otobanlardan geldik. Şimdi artık dedik ki yeter bu kadar otoban. Arayollara girelim ve burada bir tane Scenic Way dedikleri, yani manzaralı yol dedikleri bir yol varmış. Oraya döndük. Oradan gidiyoruz. Bakın bakalım manzarayı siz de beğenecek misiniz? Mountain'ın arasında bir geçitten, Divide denen bir geçitten gidiyoruz. Bakalım biz bu dağın başında niye mola verdik? Düdüklü çaydanlıkta çayımız oldu. Bu arada sen nereye gidiyorsun acaba? He? Ayılar seni yesin diye uzaklaşmaya mı çalışıyorsun? Git yesinler seni. Ghost Town'dayız. Yani hayalet şehir. Montana'ya ilk insanlar yerleşmeye başladıklarında burada altın bulunca burada bir altına hücum olayı olmuş. Ve insanlar buralara gelip küçük küçük kasabalar, köyler kurmuşlar. Ve sonra tabii altın bitmiş. Dağların başında kalmalarının bir anlamı kalmamış. İnsanlar toparlanmışlar, şehirlere gitmişler. Ve bıraktıkları yerler Ghost Town, yani hayalet şehir olarak kalmış. Onları da turizme açmışlar. Çünkü bunların tarihi zaten taş çatlasın 150 sene, daha fazlası yok. Burası neydi? Koviç. Ghost. Buradan böyle yürüyünce, böyle geldiğimiz zaman burada eski şehrin kalıntıları varmış. Yani daha doğrusu binaları varmış. Şuradan şöyle gittiğimiz zaman da burada madenin olduğu yer, şurası da değirmenin olduğu yer. Hadi bize başarılar. Hadi bize başarılar. Evet, bayağı bir yol yürüyeceğiz gibi görünüyor. Ne diye dağın bu kadar tepesine gelmişler anlamadım. İlk gelen nasıl gelmiş de buraya gelmiş. Burada altını bulmuş, öbürlerine haber vermiş. Onlar da toplaşıp buraya gelip şehir kurmuşlar. İşiniz gücünüz mü yok arkadaş dağın tepesinde? Allah Allah. Hani şöyle olmuştur. Nasıl olmuş? Ben bulduğu altını şehirde bozdurmaya gelince burayı saklasa bile onu takip etmişlerdir. He. Sonra da hepsi birden yerleştiler buraya. Evet. Bütün altını çıkarttıktan sonra gitseymiş olay yokmuş yani. Bir dakika, şuraya bir çiş yapalım. Şuradan da 2 lokma su içelim. Tamam, gidebiliriz. Öldüm
Bizim köyün yolları da böyle. Sizin köy buradaki köyden eskidir zaten. Çok eski. Otlara köyü. Evet işte Ghost Town'a geldik. O zamanki evler yıkılmışlar. Yıkıldıkları gibi olduğu gibi yani nasıl yıkıldıysa o şekilde bırakmışlar. Hiçbir şey toparlamamışlar. Hep antik kent antik kent diyordunuz ya. Olmadı hep cami dediniz. Alın size şimdi hayalet şehirler. Bundan sonra da size biraz hayalet şehirleri gezdirelim. Ama derseniz ki Walmart'ı gezin, Costco'yu gezin, Best Buy'ı gezin. Her şey kaç para onları görmek istiyoruz. Onları da yaparız. Burası o zaman atlarla gezdikleri, herkesin kendi evinin olduğu uzun bir yol. O zamanlar gezdikleri derken ha, bizim o antik kentlerde o düşünün bak hayal edin bak falan dediğimiz şeyler 3000-5000 yıllık falan oluyordu. Burası çatlasa 150 senelik, çatlamazsa 100 senelik. Soba bile duruyor bak. Kuzineli sobaları bile duruyor bahçede. Kimse de dememiş ki ben onu alayım götüreyim demir niyetine satarım 3 kuruş para kazanırım. Burada bir ev varmış. Burası insanların yaşadıkları bir alanmış bir zamanlar. Küçük tek odalı bir yer. Arkasından dere akıyor. Sularını buradan alıyorlar. Burada da derenin üzerinde de bir tane ev varmış. Yıkık dokuk şeyleri gösteriyorsunuz bize. Ne gösterelim? Yıkılmamış. Yıkılmamış şeyleri. Amerika'nın yıkılmamış yerlerini gösterelim size. Gökdelenlerin olduğu yerlere gitmiyoruz ki. San Francisco'ya gidersek orayı gösteririz bir de. Bu ev biz içindeyken Çok mesela. diyorsun. Çok sakat işler yapıyoruz. Çok. Her an tepemize çökebilir bir evin içindeyiz şu anda. Burası mutfaklarıymış. Yerlerde marleyimsi bir şeyler. Şurada işte rafları var. Oha üst kata çıkılıyor. Çıkayım mı sence? Çıkıyorum. Tavan arası burası. Sadece şu kadar göstereyim size. Burası da başka bir odaları. O odanın olduğu yerde işte buradan da öbür demin gördüğümüz yere geçiş var. Merdiven altını değerlendirmek için yapmışlar. Şurada ocakları varmış. Ocağın bacası buradan çıkıyor. Burası da balkonun, mutfağın balkonu. Sobayı zaten dışarı çıkartmışlar ya da daha doğrusu yemek yaptıkları şeyi. Sinek telleri bile duruyor bak. Burası depo gibi bir yerleri zannedersem saçtan bir şeyler falan da var. Talaşlar falan var yerde çok fazla. Belki marangozhane falan olarak kullanıyor olabilirler. Haluk bu evi çok sevdi. Tamir edip yerleşecek galiba. Sherlock hadi bu tarafa gideceğiz. Hayır eve gitmeyeceğiz. Biraz daha dolaşacağız. Gel bu tarafa. Doğa kendini yenilemeye başlamış. Burada yeni fidanlar, ağaçlar büyümeye başlamış. İnsanların terk ettiği yerlerde. Yakında orman olacak burası. Sanırım burası tuvaletmiş. Bak böyle yuvarlak delikli bir şeyler var. Yolun sonuna geldik. Burası gördüğünüz gibi Coolidge Hayalet Şehri'nin içi. Şehir gerçekten hayalet şehir haline gelmiş. Binalar hep yıkılmış. Bakmayınca böyle oluyor. İçinde insanlar yaşasaydı yıkılmazdı. Ne Türk atalarımız. Bakarsan bağ olur, bakmasan dağ olur. Evet, küçük fidanlar sağda solda büyümeye başlamışlar. İnsanların kestikleri yerler büyük bir ihtimalle. Artık dökülenler büyümeye başlamış. Orman olacak yakında burası tekrar. Artık bıktınız benim söylememden biliyorum. Ama etrafta çöp yok. Çöp kutusu da yok. Ve metaller var, tahtalar var. Bunlar çok rahatlıkla alınıp, çalınıp götürülebilecek şeyler. Türkiye'de de dolaştık hayalet şehirler, Kaya şehir gibi, Doğan Bey gibi. Orada boşaltılan evler sadece taş olarak kalmıştı. Çerçeveleri ve tahta olan her şeyini almışlardı yakmak için. Burada görüyorsunuz tahtalar aynen duruyor. Hatta demin evin sineklik telini bile gördük. O bile duruyordu. Değirmene doğru gidiyoruz. Sizinle antik şehirleri geziyoruz ya. Gezdiğimiz zamanlarda kocaman binalar görüyoruz. Taş binalar, işte tiyatrolar, meclis binaları, jimnazyumlar, hamamlar ama başka hiçbir yerleşim yeri görmüyoruz. Şu anda tam da ona benzer bir durumdayız. Gördüğünüz gibi burada kocaman beton bir değirmen varmış. Devasa bir değirmen. Betondan yapılan yerlerin hepsi sağlam kalmış. Ahşaptan yapılan yerlerin hepsi gitmiş.
Şurada ahşap bir ev var. Yıkılmış gitmiş. Yakında hiçbir şey kalmayacak. Bunlar o kadar 1800'lerde yapılmış olamaz ya. Daha yeni bir bina bence bu. O 1936'da yapılan barajları düşününce Olabilir diyorsun. 1800'lerde yapılan köprüleri görünce Olabilir. olabilir. Evet doğru olabilir. Burası yanlış. Burayı kapatırlarken demirleri veya demir aksamı almayı götürmeye bile üşenmişler. Her şeyi öylece bırakmışlar. Bunlar ne için kullanılıyor acaba? Bu değirmenin su taşıyan dönen şeylerin parçası gibi duruyor sanki. Selam. Çekişiyor muyuz? Çok tırmandık ama madene de gelmeyi başardık. İşte madenin içi. İçeriden devamlı olarak su geliyor. Artık muhtemelen yıkılma tehlikesi olduğu için kapatmışlar burayı. Yanları falan biraz demirlerle tutturmuşlar. Adamlara bir tane yetmemiş. 4 tane asma kilit takmışlar aynı zincirin üstüne. Altın madeni diyorlar içeridekine. İçeriden bir yerden su gelirken suyu içinden çıkartıyorlardı herhalde. Bekçi kulübesi de olabilir. Onun tepesinde bir baca da var. Ben bir bakayım da geleyim. Evet yatak falan da varmış burada. Burası küçük kulübe gibi ya da belki de bir kişinin yaşadığı bir yermiş. Üstte bacası da var. Şurada yatıp yanında yemeğini pişirip veya sobasını yakıp yaşıyormuş. Burada da değirmen varmış. Evet kesinlikle. Şuradan yukarıdan aşağı doğru akıp buradan aşağı gidiyormuş. Nehrin yatağını değiştirmişler. Senin evin orada da kim geldi kim gitti onu mu seyrediyorsun? Madene misafir gelmiş evet. Biz size misafir geldik. Sen de kim geldi diye mi bakıyorsun oradan? Deliğin başında dikildin. Demin de gördüm ben seni. Oradaydın. Birazcık yanına gelsem kaçar mısın acaba? Yoksa bekler misin? Hı? Bence kaçma ya. Kaçma. Niye kaçıyorsun ki? Çok gitti. Hey burası altın madeni olduğuna göre bence bu altın. Ya altın ya üstün bilmiyorum. Bence kesin altın bu. Madenci arkadaşlarımıza sormak lazım. Hey madenci arkadaşlar sizce bu altın mı? Zaten altın madeninin önünde bulduk bunu. Biraz daha arasak zengin olur muyuz? Daha iyi bir Çok. karavan alır mıyız? Çok zengin oluruz. Biraz çok gezdik. Şimdi de yolda Kristal Park diye bir yere geldik. Kristal Park'ın özelliği de maden varmış burada. Madende ametist ve kristal parçacıkları bulunabiliyormuş. Zaten eskiden çıkarıyorlarmış. Eski madenmiş artık ama çevresinde hala bulabilme şansınız varmış. Altın madeninde altın bulduğumuza göre kristal madeninde kristali buluruz herhalde ya. Buluruz değil mi? Olur. Ametist de buluruz belki. Kristali boş ver ama ametist bulalım ya. Kristal teras şurası. Böyle gidip böyle çıkacağız. Can you find any? Yeah. Really? My daughter just found this one. Oh, so nice. Yeah. Where are you folks from? From Turkey. Çok şanslılar. Ya yardımcını düşünüyorum. Bak kömür. Kristal Park'ın tepesindeyiz. Burada bakın böyle kristaller bulduk. Güneşin altında biraz parlıyorlar zaten. Her yeri delik deşik etmiş insanlar. Küçük küçük mağaralar kazmışlar. İçinden kristal bulmak için. Biraz daha aşağıda daha büyük derin yerler kazıyorlar. Biz tepeye doğru çıktık. Tepeye çıkınca güneşin altında parlayan şeylerden bulabiliyoruz. Mesela bakın şurada bir tane parladı gözüme. İşte şurada küçük bir tane var. Aslında burada ametist de bulunuyormuş ama ametisti nasıl bulacağımız hakkında bir fikrim yok. O çünkü taş ve taşın içinden çıkan bir parça. Dışarıdan baktığında anlayabiliyor olman lazım. Yani dışı taş bir şeyin içini kırdığın zaman içinden çıkması lazım.
Onu herhalde biz ayırt edemeyiz diye düşünüyorum. Ne işe yarıyor bunlar bilmiyorum. Belki mücevher yaptırırız sonra onları yüzük yaptırırız. Altına hücum böyle bir şey. Yani burada sadece kristaller var. Görüyorsunuz toprağın hali, yürünecek yer kalmamış. Herkes her yeri didik didik eşelemiş. Bu arada bize kristal bulacağız diye kaybolmuş olabilir miyiz? Biz nereden geldik? Kazma sesleri gelmeye başladı. Amerika'da da kaplıcalar var. Burası Elkhorn Hot Springs, yani geyik boynuzu sıcak suları. Şimdi girelim mi diye bir baktık. Kükürtlü. Kükürtlü olunca geri kaçtık. Çünkü karavandayken kükürtlü suya girdiğiniz zaman karavan bir hafta kükürt kokuyor. Hatta bir ay bile kokabiliyor bazen. Büyük 2 tane tahtadan uyduruk havuz yapmışlar. O havuzlara girmek için $10 kişi başı istiyorlar. Karavanla kalsak olur mu diye sorduk. Karavan içinde geceliğine $35 istediler ama bu gece yer yokmuş. Yarın gece gelebilirsiniz dediler. Biz şu anda yolumuza devam ediyoruz. Nereye gideceğiz? Bulduğumuz ilk kamp yerine gideceğiz. Elkhorn Hot Springs'ten, yani Elkhorn kaplıcalarından çıktık. 400 metre aşağıda National Park'a ait bir tane kamp alanı var. Giriş $8. Üstelik de insan bile koymamışlar. Bir tane kutu koymuşlar, bir de zarflar koymuşlar. Herkes parasını koyuyor, zarfın içine atıyor içeri ve gece burada kalıyor. Kamp alanını da çok güzel düzenlemişler. Bir tane böyle piknik masası var. Onun yanında ateş havuzu yapmışlar ki ormana zarar verilmesin diye. Ateş havuzunun üzerinde de mangal var. Bayan erkek tuvaleti var. Bu tuvaletler sık sık var. Biraz ileride bir daha var. Sizinle bir gidip tuvaletlerin içine de bakalım mı nasılmış, temiz miymiş diye. Ne de olsa bu kadar kalabalık bir yer. Çok temiz olmaması normal bir şey olabilir. İşte tuvalet burası. Gördüğünüz gibi böyle kutu gibi bir şey aşağıda birikiyor. Tuvalet kağıtları da var üstünde. Yiyecek dolabı var bir tane. Açıyorsunuz. Bu dolaplar kampçılar için, yani çadırcılar için yapılmış. Gece ayılar yiyecek kokusu alırlarsa çadırın içinde çadırlara saldırıyorlarmış. O yüzden çadırlar için öyle kutular yapılmış. Böylece insanlar geldiklerinde, buraya kamp yaptıklarında gece yiyeceklerini o dolabın içine koyuyorlar. İnsanlara bir şey yapmıyorlarmış zaten. Çeşme var bir tane. Buradan da içme suyunuzu alabiliyorsunuz. Şimdi slide out'umuzu açacak Haluk. Orası yatak odasının olduğu kısım. Bu kadar zaten çıkıyor. Ve ayak ucunda bu çıktığı yer kadar bize yürüyüş için alan bırakıyor. Alkış, alkış. Montana Elkhorn Hot Springs'in hemen altında, 400 metre altında bir kamp alanındayız şu anda. Amerika'da da ateş yakmadık demeyeceğiz yani. Şu anda kamp alanındayız. Çevreden odun topladık. Onlarla ateş yakıyoruz.